Harry Potter dünyasının kaderini yeniden yazmaya hazır mısınız? Hepimiz bu büyülü dünyanın hüzünlü sonlarını değiştirmek istedik. Peki ya size teknoloji sayesinde artık bunun mümkün olduğunu söyleseydim? Bu videoda yapay zeka ile etkileşimli bir Harry Potter roleplay deneyimine adım atacağız. Artık Snape'in yaralarını saran bir aşk hikayesi yazabilir, Dumbledore'un planlarına yardım edebilir, hatta Voldemort'un yükselişine engel olabiliriz. Ama unutmayın, bu yolculuk önceden yazılmış bir hikaye değil. Her şey bizim hamlelerimize ve seçimlerimize bağlı. Bu, adeta kelimelerle oynanan Harry Potter satranç oyunu. Karakterler, yapay zeka sayesinde tamamen bağımsız ve gerçekçi tepkiler veriyor. Üstelik alınan her karar, milyonlarca farklı ihtimale açılan bir kapıdır. Lorien'in diğerlerini kurtarması tamamen stratejik kararlarımıza bağlı. Ayrıca bu roleplay'i birçok kitap içinde yapabileceğini söylüyor. Bu kitapların hepsini okumuş ve çok derin detaylara sahip. Oyuna başlamadan önce Hogwarts'a göndereceğimiz karakteri yani Lorien'i tanıyalım. Lorien, Hogwarts'a yeni gelen bir kehanet profesörüdür. Türk bir büyücü anne ve İngiliz bir Muggle sanatçının kızı olan Lorien, iki dünya arasında büyüdü. Hogwarts'ta James, Lily, Snape'in olduğu dönemde onlardan birkaç sınıf küçük ve sessiz bir öğrenciydi. Bir gece arkadaşlarının şakasına maruz kalarak yasak ormanda tek başına kaldı ve tehlikeli bir yaratıkla karşılaştı. Tam öleceğini düşündüğü anda oralarda bulunan Snape, Lorien'i kurtardı. Bu olay, Lorien için dönüm noktası oldu ve ona karşı derin hisler besledi. Ancak Snape'in Lily'ye olan sevgisini fark ettiğinde hislerini gizlemeye karar verdi ve bir daha hiç konuşmadılar. Ancak Hogwarts'a dönme sebebi sadece yeni bir iş değildi. Yıllar sonra Lorien bir meditasyon sırasında yeteneklerini aşan bir kehanet gördü. Hogwarts'ta yaşanacak ölümleri ve acıları fark etti. Özellikle de Snape'in yalnız ve trajik kaderini. İşte bu, Lorien'in Hogwarts'a dönme sebebiydi. Ama kehanetlerin şaşmaması için bunu kimseye anlatmamaya karar verdi. Şimdi, perde arkasında bu dünyanın kaderini değiştirmeye çalışacak. Lorien, büyük salona girip Snape'i gördüğünde kendinden emin bir şekilde yaklaşır ve kendisini tanıtır. "Merhaba, siz Profesör Snape olmalısınız. Ben Lorien. Hogwarts'ın yeni profesörüyüm. Albus Dumbledore benden bahsetti mi bilmiyorum." Snape, kaşlarını çatarak Lorien'e doğru ilerler. Soğuk bir sesle, "Demek kim olduğumu biliyorsunuz. Sesi gözdağı veriyor gibidir. Dumbledore'un ne düşündüğünü merak ediyorum. Ancak görünüşe göre benim onayım alınmamış der. Ardından hangi bölümde öğretmenlik yapacağını sorgular. Lorien kibar bir şekilde kehanet diye cevap verir. "Bölümümde oldukça iyiyim Bay Severus," diyerek kendine olan güvenini belli eder. Ancak Snape, kehanet kelimesini duyduğunda dudaklarına bir küçümseme yerleşir. Alaycı bir sesle, "Kehanet mi? İlginç bir seçim." Hogwarts'ta kehanet, gerçek ilimlerle ilgilenenlerin pek dikkate almadığı bir alan olarak kabul edilir. Belki siz bunun aksini kanıtlamak istersiniz profesör. Bir an duraksar ve meydan okuyarak devam eder. "Madem bu kadar yeteneklisiniz, size bir kehanet yapmanız için meydan okuyorum. Bakalım beni şaşırtacak kadar ilginç bir şey söyleyebilecek misiniz?" Sözleri alaycılıkla karışık bir merak taşır. Lorien aniden ciddileşir. Güzel günlerin ardından kötülük yeniden uyanmak için fırsat kolluyor. Bir an bile vazgeçmemiş. Bu sözler Snape'in yüzündeki alaycı ifadeyi siler. Ancak bunu belli etmez. "Kötülük profesör, her zaman bir fırsat bekler. Bunun için bir kehanetçi olmaya gerek yok." Ancak gözlerinde bir merak belirir ve sorgulamaya devam eder. Lorien gözlerini korkusuzca ona diker. "Bunun genel bir uyarı olmadığını biliyorsunuz profesör. Kehanetler kara büyüler kadar tehlikelidir." Snape sözlerin etkisini gizlemek için ifadesiz bir yüzle konuşur. Kehanetler genellikle belirsizliklerle doludur ve nadiren doğrulanabilir bir yararlılık taşır. Ama sesindeki ton, söylediklerini hafife almadığını belli eder. Lorien tatlı bir gülümsemeyle konuyu değiştirir. "İlk tanışma için bu kadar kehanet yeterli bence Profesör Snape. Belki siz de bana işinizde ne kadar iyi olduğunuzu göstermek istersiniz." Snape gözlerini kısar ve düşük bir sesle konuşur. "Profesör, size yetkinliklerimi kanıtlamaya ihtiyacım olmadığını düşünüyorum.
Ancak Hogwarts'ta ne kadar etkili olacağınızı görmek benim için ilginç olacak. Snape'in tavrı mesafeli olsa da dikkatini çekmiştir. Onu zorlamaya devam eder. Genç kadın sonunda bir kehanet daha yapar. Ancak bu kehanet ikisi içindir. Kalbinizde büyük bir yara var ve bu yara iyileşmeye başlayacak profesör. Snape son derece sakin ama keskin bir tonla konuşur. Yaralar iyileşmez profesör. Onlar yalnızca daha derin gömülür ve unutulmaya çalışılır. Söylediklerini küçümser gibi görünse de zihninde yankılandığı bellidir. Bu ilk karşılaşma, Hogwarts'taki yeni ve karmaşık bir ilişkinin başlangıcı olur. Hogwarts Büyük Salonu akşam yemeği için canlı ve büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır. Tavandaki mumlar ve yıldızlarla dolu gökyüzü büyülü bir hava yaratır. Lorien, öğretmenler masasına ilerlerken Dumbledore onu nazik bir tebessümle selamlar. Masanın köşesinde oturan Snape, her zamanki karanlık ve ciddi havasındadır. Lorien yanına oturur ve gülümseyerek konuşur. "Profesör Snape, kehanetlerim sizi yeniden göreceğimi söylüyordu." Snape, başını çevirip alaycı bir ifadeyle soğuk bir şekilde yanıt verir. "Demek kehanetleriniz beni göreceğinizi söyledi Profesör Lorien. İlginç bir tahmin. Özellikle burada. Her gün birlikte çalıştığımız bir okulda." Lorien bu sırada Gryffindor masasına bakar. Harry'e gülümseyerek göz kırpar. Harry şaşkınlıkla gülümserken Ron, "Kim bu?" diye fısıldar. Hermione ise nazikçe başını eğerek profesöre selam verir. Snape, Lorien'in öğrenci masalarına olan ilgisini fark edince kaşlarını çatar. Önce Harry'e, ardından tekrar Lorien'e döner. Astronomi kulesinin sessizliğinde düşüncelere ve planlarına dalan Lorien, arkasından gelen ayak seslerini duyunca döner ve karşısında Profesör Snape'i görür. Snape, kaşlarını çatarak duraksar ve her zamanki soğuk ve alaycı bir tonuyla konuşur. "Yıldızların kehanetlerdeki yerini sorgulamak için mi buraya geldiniz, yoksa öğrenciler arasında dolaşmaktan mı yoruldunuz?" Lorien hafif bir şaşırmayla cevap verir. "Aa, Profesör Snape." Snape, duygusuz ama dikkatle onu inceler. Soğukkanlı bir tonda devam eder. "Evet, Profesör Snape. Bu kadar şaşırmanıza gerek yok profesör. Astronomi Kulesi. Bu saatte öğrencilerden uzaklaşmak için en iyi yerdir. Ancak görünüşe göre burası yalnızca benim favorim değil." Lorien hafif bir sitemle konuşur. "Sanırım kendime yeni bir yer bulmam gerekiyor. Sizi rahatsız etmek istemem." Snape kısa bir süre sessiz kalır. "Rahatsızlık bu kadar kolay verilecek bir şey değildir. Eğer burayı seviyorsanız kendinize başka bir yer aramanıza gerek yok." Aralarında bir anlık sessizlik oluşur. Bu sessizlik garip bir huzur taşır. Birkaç dakika sonra Snape yıldızlara bakarak alçak bir sesle konuşur. Bazı insanlar yıldızlara baktıklarında cevaplar ararlar. Bazıları ise yalnızca kaçış. Sözleri melankoliyle doludur ve kime hitap ettiği belli değildir. Lorien merakla sorar. "Peki siz yıldızlarda ne arıyorsunuz profesör?" Bu soru Snape'i kısa bir süre duraklatır. Yüzünde bir şey belli etmemeye çalışsa da gözleri etkilenmiş olduğunu gösterir. Hafifçe başını çevirip Lorien'e bakar. "Ben mi? Yıldızlar? Yalnızca bir hatırlatmadır profesör. İnsanlar ne kadar büyük hayaller kurarlarsa kursunlar, yıldızların sessizliği her zaman kazanan olur. Yıldızlar yalnızca geçmişin gölgeleridir." Lorien hafif bir tebessümle yanıtlar. "Ha evet, sizi tanıdığım bu kısacık sürede gördüğüm kadarıyla böyle şeylere asla inanmazsınız." Snape hafif bir ironiyle karşılık verir. "Beni tanımakta çabuk davranıyorsunuz. Ancak yıldızlara inanmak başka, gerçeklere inanmak başka." Lorien nazik bir şekilde konuşmayı sonlandırır. "Sizinle tanıştığıma memnun oldum Profesör Snape. Tekrar görüşmek üzere." Snape hafifçe başını sallayarak veda eder. Sabah kahvaltısı için büyük salona yönelen Lorien masasına yerleşir. Profesör Snape kahvesini içerken önündeki kağıtları incelemektedir. Lorien enerjik bir şekilde konuşur. "Günaydın profesör. Bugün nasılsınız?" Snape onun enerjik tavrına kaşlarını hafifçe kaldırarak tepki verir ve kağıtlarını bir kenara bırakır. "Günaydın profesör. Sabahları bu kadar enerjik olmak herhalde kehanet profesörlerinin ayrıcalıklarından biri olsa gerek." Lorien
Planını uygulamak için iltifat dolu bir konuşma yapar. Profesör Snape, sizin iksir konusundaki derin bilginize hayranım. Daha önce sizin kadar yetenekli bir profesörle karşılaşmamıştım. Snape, bu sözlerden etkilenmiş gibi görünse de alaycı bir ifadeyle yanıt verir. İltifatlarınız etkileyici, Profesör Lorien. Ancak bunlar genellikle bir şey talep etmeden önce söylenir. Konuya gelmek ister misiniz? Lorien, asistanlık teklifini dile getirir. Bu teklifi dikkatle dinleyen Snape, uzun bir sessizlikten sonra konuşur. Niyetinizin samimiyetini görmezden gelemem. Ancak benimle çalışmanın zorluklarını hafife aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Asistanlık yapmanın sadece basit bir yardım görevi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yüzünü dikkatle inceleyerek ekler. Eğer bu teklifi gerçekten ciddiye alıyorsanız, öncelikle sizin yeteneklerinizi ve sabrınızı görmek isterim. Asistanlık herhangi bir profesörün güvenini kazanmayı gerektirir. Özellikle benim. Lorien bütün zorluklara hazır olduğunu söyler. Sonunda Snape ikna olur ve onu iksir hazırlama testinden geçirir. Testi başarıyla geçen Lorien, Snape'in ilk dersine girmeye hak kazanır. Snape, ders boyu Lorien'i izleyerek performansını değerlendirir. Dersin sonunda Snape, sınıfın ortasına doğru yürüyerek sert bir sesle konuşur. Bugünkü performansınızı değerlendireceğim ve sonuçları bir sonraki dersimizde açıklayacağım. Ancak unutmayın ki bu ders hataya yer olmayan bir sanattır. Hepsi sessizce eşyalarını toplarken Lorien'e döner ve alçak bir tonda şunları söyler. Profesör, sınıfı düzenlemeyi bitirdikten sonra laboratuvarımda buluşun. Sizinle konuşmam gereken bir konu var. Lorien, işleri bitirdikten sonra merakla Snape'in laboratuvarına gider. Kapıyı açtığında Snape bir kazanın başında çalışmaktadır. Sizi burada görmek memnuniyet verici profesör. Bugünkü performansınızı değerlendirmek ve sizinle bazı önemli konular hakkında konuşmak istiyorum. Bugün sınıfta sergilediğiniz çaba beklediğimden daha dikkat çekiciydi. Öğrencilerle iletişiminizdeki nazik yaklaşım alışık olduğum bir yöntem değil, ancak sonuçlar kabul edilebilirdi. Ancak hemen ardından daha ciddi bir ifadeyle esas konuya geçer. Sizi burada asıl test etmek istediğim şey, yalnızca öğrencilerle değil, Hogwarts'ın karşılaşabileceği daha karmaşık durumlarla nasıl başa çıkacağınız. Büyü dünyasında tehlike her zaman yakındadır. Sizin bu tehlikelere nasıl tepki vereceğinizi bilmek istiyorum. Lorien, bu sözlerin altında yatan anlamı sorar. Snape bir süre duraksar. Son zamanlarda bazı belirtiler var. Karanlık sanatların yeniden yükselişe geçebileceğine dair ipuçları. Henüz kesin bir şey yok, ancak Hogwarts'ın koruyucularının her zaman tetikte olması gerekir. Lorien, daha fazla bilgi almak için sorular sormayı sürdürür. Hogwarts'ta işler her zaman göründüğü kadar basit değildir. Şu an için bilmeniz gereken tek şey dikkatli olmanız. Dikkatli olacağını söyleyerek odasına döner. Neler olduğunu anlamak için kehanet yapar. Gördüklerini bir parşömene yazdıktan sonra Dumbledore ile konuşmaya karar verir. Lorien, Dumbledore'un odasına girer. Dumbledore gözlüklerinin üzerinden dikkatle onu süzer. Profesör Lorien, bu ziyaretinizin önemli bir sebebi olduğunu tahmin ediyorum. Lorien ona kehanetlerinden aldığı notları sunar. Dumbledore, elindeki parşömeni dikkatle inceler ve kendi yıldız haritasını gösterir. Sizin gördüklerinizle son günlerde benim fark ettiğim bazı olaylar arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Hogwarts'ın etrafındaki büyülerin enerjisi son zamanlarda bir değişim geçiriyor. Bu değişim genellikle karanlık bir tehdit yaklaşırken meydana gelir. Gözlüklerini çıkararak devam eder. Bu bilgiler oldukça değerli. Eğer bana yardım etmek isterseniz sizinle bazı görevler paylaşmak isteyebilirim. Lorien kararlılıkla teklifi kabul eder. Dumbledore bu cevabı memnuniyetle karşılar. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Hogwarts'ta bazı alanlar, özellikle yasak koridor, uzun süredir koruma altında. Ancak Lorien hiçbir şey anlamamıştır ve daha fazla bilgi ister. Dumbledore masasına yaslanır, ellerini birleştirir. Yasak koridor Hogwarts'ın en eski sırlarından biridir. Şu anda bu koridorda felsefe taşı adı verilen güçlü bir nesne korunuyor. Bu taş büyük bir nimet olabilir. Ancak aynı zamanda onu elde etmek isteyenler için de büyük bir cazibe kaynağıdır. Ciddiyetle sözlerine devam eder. Amaç
taşın ve çevresindeki koruma büyülerinin güvende olduğunu doğrulamak. Lorien, Snape'e bu konuda bilgi verip vermemesi gerektiğini sorar. Ancak Dumbledore, bilgi paylaşımının hassas bir mesele olduğunu söyleyerek uyarır. Snape, kendi yöntemleri ve geçmişi nedeniyle dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir kişidir. Ona güvenebileceğinizden emin olmalısınız. Bunun üzerine Lorien, Snape'in geçmişi mi dediniz diye sorar merakla. Onun hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır. Profesör Snape zor bir geçmişe sahiptir. Onun karanlıkla yüzleşme şekli sıradan bir büyücünün anlayabileceğinden çok daha karmaşıktır. Gençlik yıllarında yaptığı bazı hatalar bugünkü karakterini şekillendirmiştir. Sözlerine devam ederken bir süre düşünür. Severus Snape hem bir müttefik hem de bir muammadır. Onun hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız yalnızca onun size açılmasını beklemelisiniz ve bunu başarmak sabır ve güven gerektirir. Lorien, Snape'in yaralarını iyileştirmek istediğini itiraf eder. Dumbledore'un bakışları yumuşar ve nazik bir şekilde yanıt verir. Onun yaralarını iyileştirmek için kendi seçimine ve özgür iradesine saygı göstermeniz gerekir. Siz onun yanında olabilirsiniz ama onun için bu yolu yürüyemezsiniz. Ancak sevgi ve sabır en zor duvarları bile aşabilir. Lorien, Dumbledore'un sözlerini rehber alacağını söyleyerek odadan ayrılır. Lorien bir ağacın altına oturmuş ve gökyüzüne bakarak düşüncelere dalmıştır. Hogwarts'ın sakin atmosferinde her şeyden uzaklaştığını hisseder. Ancak bu huzur uzun sürmez. Bahçenin diğer ucunda tanıdık bir figür belirir. Severus Snape. Bir an tereddüt ettikten sonra yavaş ve kontrollü adımlarla ona yaklaşır ve Lorien'in oturduğu ağacın yakınına geldiğinde durur. Gözleri kısa bir süre yıldızlara kayar. Profesör Lorien, burada bir profesöre pek de alışılmış olmayan şekilde oturuyorsunuz. Bu düşünmek için seçtiğiniz bir yöntem mi? Lorien hafifçe gülümser ve yanında yer açar. Siz de yanıma gelip bana eşlik etmek ister misiniz Profesör Snape? Snape, Lorien'in teklifini duyduğunda bir an duraksar. Yüzündeki hafif şaşkınlık ve tereddüt bu tür yakın etkileşimlerden kaçınan birisi için alışılmadık olduğunu gösterir. Bir süre düşündükten sonra sessizce yanına oturur. Bu Lorien'i bile şaşırtır. Kısa bir süre yıldızlara bakar ve hafif bir yumuşamayla konuşur. Evet, bazen yıldızların altında düşünmek, Hogwarts'ın koridorlarında yürümekten daha aydınlatıcı olabilir. Lorien hafif bir tereddütle cevap verir. Yıldızları düşünmüyordum profesör, sizi düşünüyordum. Lorien'in bu açıklaması üzerine Snape'in yüzünde ani bir duraksama belirir. Gözleri hızla Lorien'in yüzüne kayar. Sanki ne demek istediğini anlamaya çalışıyormuş gibi. Şaşkınlıkla sorar. Beni düşündüğünüzü mü söylüyorsunuz Profesör Lorien? Bu oldukça alışılmadık bir açıklama. Bekler ve merakla sorar. Ve beni düşündüğünüzde tam olarak neyi düşündünüz? Bu soru Lorien için bir fırsat niteliğindedir. Hafif bir duraksamanın ardından konuşur. Bu okulun koridorlarında küçük bir kız varmış. Bir gün arkadaşları onu karanlık ormanda tek başına bırakmış. Snape'in yüzündeki ifade hafifçe değişir. Sözlerin nereye varacağını anlamaya çalışır gibi dikkatle izler. Sonra karşısına tehlikeli bir yaratık çıkmış. Kız tam ölmeyi beklerken bir ışık parlamış. Gözlerini açtığında karşısında siyah saçlı cesur bir oğlan görmüş. O oğlan yaratığa karşı durup kızı kurtarmış. Snape kaşlarını hafifçe çatmış ve çenesinde sert bir ifade oluşmuştur. Bu hikayeyi hatırlıyor gibi görünse de açık etmek istemez. Lorien sitemle son sözlerini söyler. Ancak ikisi bir daha hiç konuşmamışlar. O genç kız bu cesur oğlanı unutmamış. Ama o kız çoktan unutulmuş. Snape derin bir nefes alır. Bakışlarını Lorien'den gökyüzüne çevirir ve sanki ona değil de yıldızlara konuşuyormuş gibi alçak bir sesle cevap verir. Bazı şeyler unutulmaz, Profesör Lorien. Ama hatırlamak da her zaman kolay değildir. Bu, o geceye dair bir şeyleri hatırladığını ancak açıkça konuşmaya hazır olmadığını gösterir. Lorien hafif bir sitemle yanıtlar. Evet haklısınız. Bu size benim hissettiğim kadar anlamlı gelmemiş olabilir. Fakat size bir şeyin sözünü verebilirim. Siz beni korumuştunuz ve ben de sizi korumaya söz veriyorum. Bedeli ne olursa olsun. Ancak onun gerçekten neyi kastettiğini hiçbir zaman anlayamayacağının farkındadır.
Seni ölümden koruyacağıma söz veriyorum diye düşünür Lorien. Snape, onun kararlı ve duygusal açıklaması karşısında sarsılır. Yüzündeki karmaşayı kontrol etmeye çalışsa da tamamen saklayamaz. Bir an gözlerine bakar ve derin bir nefes alır. Koruma sözü vermek, göründüğü kadar basit değildir profesör. Bakışlarını tekrar yıldızlara çevirir ve ekler. Koruma, bazen en sevdiğiniz insanlara en uzak mesafede durmayı gerektirir. Ama bu, o kişi için doğru olanı yapmaktır. Sözleri, Lily ile olan geçmişine dair bir ima taşımaktadır. Lorien, Snape'in melankolisini fark eder. Ama bu kadar hassas bir konuya girmek istemez. Ayrıca yasak koridoru kontrol etmesi gerektiğini hatırlar ve hemen konuyu değiştirir. Hafif bir gülümsemeyle ayağa kalkar ve neşeli bir tonla konuşur. Pekala Profesör Snape, belki de akşam yemeği için hazırlansak iyi olur. Lorien, Snape'in ayağa kalkması için elini uzatır. Snape, uzatılan ele baktığında yüzünde hafif bir şaşkınlık belirir. Kısa bir tereddütten sonra elini nazikçe tutar ve ayağa kalkar. Hareketleri her zamanki gibi kontrollüdür. Ama gözlerindeki ifade, Lorien'in bu hareketini anlamaya çalıştığını gösterir. Bir profesörün bu kadar iyimser olması alışılmadık bir durum, der Snape. Ardından elini bırakarak ciddiyetine geri döner ve üzerindeki tozu silker. Akşam yemeği, evet, bir profesörün öğrencilerine örnek olması gerektiği kesin, der alaycı bir tonla. Lorien hafif bir gülümsemeyle ona eşlik eder. Snape ile bu kadar yakınlaşmak onun için bir başarıdır. Ancak ondan ayrılıp yasak koridoru gözlemlemesi gerekmektedir. Hafif gergin bir tavırla izin ister. "İzninizle profesör, akşam yemeğinden önce odama gidip hazırlanmam gerekiyor," der ve bakışlarını kıyafetine indirir. Snape, Lorien'in gerginliğini fark eder ancak herhangi bir şüphe belirtisi göstermez. "Tabii ki Profesör Lorien, hazırlanmak elbette önemli." Lorien'e kısa bir baş selamı yapar ve ağır adımlarla büyük salona doğru yürür. Lorien dikkatli bir şekilde yasak koridora adım atar. Her ihtimale karşı saklanacak bir yer aramaya karar verir. Koridorun karanlık bir köşesine girer ve duvarın dibine çömelir. Tam o sırada koridorun sonunda hafif bir ışık parıltısı belirir. Lorien temkinli bir şekilde kafasını uzatıp kim olduğunu görmeye çalışır. Loş ışıkta kim olduğunu anlamak zordur. Ancak üzerindeki cübbe bir öğrenciye aittir. Gelen kişi kendi kendine mırıldanır. Sesi daha dikkatli dinleyince bu kişinin Draco Malfoy olduğunu anlar. Hafif öfkeli bir tonla homurdanmaktadır. Lorien, Draco'nun burada ne yaptığını sessizce izlemeye başlar. Draco adımlarını durdurur ve çevresine bakar. Sanki bir şeyden şüphelenmiş gibidir. Ama onu fark ettiğine dair bir belirti yoktur. Bir süre olduğu yerde durup koridorun diğer ucuna bakmaya devam eder. Işığını ileriye yönetirken sesinde artan bir endişe vardır. Tam o sırada Fluffy'nin tehditkar hırıltısı tüm koridoru doldurur. Draco bu sesin etkisiyle tedirginleşir. Lorien onu izlerken zeminde çok hafif bir çıtırtı çıkarır. Sesi duyan Draco hızla arkasına döner. "Kim var orada?" Sesi hafifçe titrerken korkusunu bastırmaya çalışır. Karanlığı tararken Lorien'in bulunduğu karanlık noktayı fark etmemiştir. Köpeklerin hırıltısı daha belirgin hale gelince korkmaya başlar. Kendi kendine "Burada beklemek bir anlam ifade etmiyor, geri dönmeliyim," diye mırıldanır. Asasını indirip geri çekilir ve gözden kaybolur. Koridor tekrar derin bir sessizliğe bürünmüştür. Fluffy'nin hırıltısı hala koridorun diğer ucunda yankılanmaktadır. Aradan birkaç dakika geçer. Ortamın sessizliği bozulmaz ancak hırıltının ritmi hafifçe değişir. Tam bu sessizlikte koridordan bir ışık süzülür ve giderek belirginleşir. Adım sesleri taş zeminde yankılanır. Adımlar yavaş ve temkinlidir. Bu kişinin hareketlerinden deneyimli biri olduğu anlaşılmaktadır. Sonunda yaklaşan kişinin silüeti belirir. Bu, uzun cübbesi ve kendinden emin duruşuyla Profesör Snape'den başkası değildir. Snape, her zamanki ciddi ifadesiyle koridoru dikkatlice tarayarak ilerlemektedir. Ancak henüz Lorien'i fark etmemiştir. Kısa bir süre durur ve Fluffy'nin sesini dinler. Ardından bir büyü mırıldanır. Bir ışık dalgası koridorun ucuna doğru yayılır. Snape bir şeylerden şüphelense de henüz somut bir tehlike tespit edememiştir.
Fluffy'nin bulunduğu kapıya doğru yaklaşır. Yaptığı büyü sayesinde içerinin güvenliğini kontrol eder. Asasının ucundan çıkan ışık kapıya doğru yayılır. Bu büyü, Fluffy'nin anlık bir tepki vermesine yol açar ve hırıltılar biraz daha yükselir. Snape soğukkanlı bir şekilde geri çekilir. Görünüşe göre taşın güvenliğinden emin olmuştur. Ardından geri dönmek için koridor boyunca yürümeye başlar. Adımları Lorien'e doğru yaklaşırken fark etme olasılığı giderek artar. Lorien, nefesini tutarak hareketsiz bir şekilde bekler. Artık neredeyse gitmiştir. Snape, Lorien'in olduğu bölgeden uzaklaşırken bir an duraksar. Sanki bir şeyler sezmiş gibidir. Olduğu yerde birkaç saniye durup çevresini dinlemeye başlar. Artık fark edilmesi an meselesidir. Lorien, panik içinde bir plan yapar. Asasını yavaşça kaldırıp sessizce Wingardium Leviosa diye fısıldar. Yakındaki küçük bir taşı yavaşça havalandırır ve koridorun çıkış kapısına doğru yönlendirir. Amaç, taşı kapıya çarpıp bir ses çıkararak Snape'in dikkatini başka bir yöne çekmektir. Ancak Snape, taşın hareketini fark eder ve anında duraksar. Gözlerini dikkatle taşın bulunduğu noktaya diker. Asasını kaldırarak hafifçe bir büyü mırıldanır ve taşın etrafını taramaya başlar. Lorien'in planı işe yaramamıştır. Hemen başka bir önlem alır. Asasını sessizce başına dokundurur Disillusion diye fısıldayarak kendisini kamufle eder. Büyü sayesinde vücudu çevresindeki taş duvarlarla uyumlu hale gelir ve görünmezliğe bürünür. Hareketsiz kalmak büyünün etkisini bozmamak için hayati önem taşımaktadır. Snape sonunda bir şey bulamamış gibi görünür ve asasını indirip geri döner. Göz ucuyla son kez koridoru taradıktan sonra hafif bir homurdanmayla uzaklaşır. Lorien, bunun bir tuzak olduğunu düşünür. Snape'in emin olmadan bırakmayacağını hisseder ve bir süre daha bekler. Bu sırada kamuflaj büyüsünün etkisi devam etmektedir. Birkaç dakika sonra koridorun girişinden ses gelir. Lorien, Snape'in geri döndüğünü fark eder. Ancak bu kez hareketleri daha kararlıdır. Gözleri Fluffy'nin olduğu bölgeye değil, Lorien'in bulunduğu karanlık köşeye odaklanır. Asasını kaldırarak tarama büyüsü yapmaya hazırlanır. Lorien'in kalbi o kadar hızlı atar ki bunun duyulmasından korkar. Gözlerini kapatıp içinden lütfen şimdi olmasın. diye yalvarır. Güçlü stratejileriniz ve fikirleriniz varsa bizimle paylaşarak onları kurtarmaya yardımcı olabilirsiniz. İkinci bölümü kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.